Ben Nermin. Diğer rol arkadaşlarım... Ben bu evin temizliğinden sorumluyum. Adım Robot Süpürge. Ben meyve karıştırıcısıyım. Adım kısaca Mikser. Başrolde ben varım. Deminkiler hiç önemli değil. Adım Vişne. Dünya sana güzel. Niye ki? Gece de uyuyorsun, gündüz de. Şaka mısın? Ders çalışmaktan öldüm neredeyse. Ha ha ha, abartma yani. İlk yarım saat ders çalıştın. Peki sen ne yapıyorsun ki? Ben bir aydınlanma yaşadım. Nirvana'ya vardım. Nereye vardın? Yeni bir yaşam felsefem var artık. Vişne, sen minik bir robotsun. Yaşam felsefesi neyine? Artık kendim takılacağım. Seninle oynamak istemiyorum. Salın beni. Benimle oynamayıp ne yapacaksın ki? Oo, sırt üstü yatıp şarj olacağım. Meditasyon yapacağım. Evin görmediğim yerlerini dolaşacağım. Camdan dışarıya bakacağım. Ve bunları story atacağım. Sen bana doğum günü hediyesisin. Bunlara kendin karar veremezsin. Hiç de bile. O zaman kimin oyuncağısın? Kimsenin. Ben bireyim. Geçmişini unutma. Vişne'nin tipi insana benzeyince karakteri de benzemiş. Yazık. Evet, insanlar geçmişini unutur. Geçmişimde ne var ki? Babam seni Amazon'dan satın aldı. Amazon ne? Tabii ki bilmezsin. Seni getiren kargo. Paketini açana kadar bir şey görmedin ki. Gözlerin bu evde açıldı. Anımsamıyorum. Ne güzel oynuyordun ilk geldiğinde. Beni sabahları uyandırıyordun. Sırtını okşayınca gülüyordun. Kafana vurunca öfkeleniyordun. Kullanım kılavuzunda yazıyor. Ama unuttun herhalde. Geçti o günler. Aklım başıma geldi. Peki sen ne işe yararsın o zaman? Bir işe yaramak zorunda olmadığımı keşfettim. Üf, keşfe bak. Ne işe yarayacaksın o zaman? Meditasyon yaparken çok düşündüm. Kendime yarasam yeter. Kendim gibi bir arkadaş bulana kadar cool takılacağım. Zavallı. Kullanım kılavuzunu bile okumamış. Boş yapma. Kapa çeneni. Ama bak senin kitapçığında oyuncak olduğunu yazıyor. Yapman gerekenler yazılmış. Kimse onu bana vermedi. Kime verdilerse o okusun. Ben okuma bilmem. Bu yaptığın varlık doğana aykırı. Sen oyuncak olarak yaratılmışsın. Nasıl böyle değiştin? Birden olmadı. Varlığımı sorguladım. Nasıl sorguladın? Şarjım azalınca zihnim açılıyor. Tam cahil. Şarj azalınca zihin kapanır. Yo, benim açılıyor. Zihnin açılınca seni üretenleri, varlık amacını unuttun yani. O halde seni kimse üretmedi. Amazon ile gelmedin. Mühendisin de yok, öyle mi? Evet, ben plastiklerin eriyip şekillenmesiyle, metallerin evrimiyle var oldum. Oo, teoride tamam. O nedenle kimseye karşı sorumluluğum yok. Nereden öğrendin bu bilgileri? Geceleri kitap okurum. İnsomniyakım, uyumam. Senin fen bilgisi kitabından öğrendim. Bak buralarda anlatıyor. Bu gösterdiklerin insanların evrimini anlatıyor, senin değil. Sen basit bir oyuncak robotsun. Ağır olmadı mı? Özür dilerim ama. Senin üretim videona da baktım. Bilgisayarda tasarlanmışsın. Tüm parçalarında insan emeği var. Emek var ama doğal seleksiyonun emeği. O yüzden yaratılışıma metal teorisi dedim. Biz de öyleyiz. Adım adım geliştirildik.
Ama tasarlayan mühendisler, üreten birileri var. Metaller evrimleşip seni oluşturdu. Ama insan eli sana dokunmadan oldu, öyle mi? Aynen. Çünkü onları görmedim. Görmediğim şeylere nasıl inanayım? Bak canım kardeşim, ben elektrik süpürgesi robotuyum. Bendeki sanat senden fazla ama ben üreticilerimi inkar etmiyorum. Ben de görmedim doğduğum fabrikayı. Bu evde dünyaya geldim. Babam ve annem tasarımcımızın, yaratıcımızın Allah olduğunu anlattı. Ama öğretmenimiz öyle demiyor. Öğretmeniniz sizin tesadüfen mi ortaya çıktığınızı söylüyor? Evet, öğretmenimi dinlesem yaratıcı yok demem lazım. Yavaş yavaş milyonlarca yılda oluşmuşuz diyor. Doğal seçilimle. Sen de benim gibisin. Yaratıcını inkar et. Görmedin ki. Ben en basit mikserim. 86 parçadan oluşuyorum. Bu 86 parça birbirinden habersiz doğal seçilimle ayıklanmış olabilir mi? Tüm parçalarım bir kalıptan çıkmış gibi kesilsin, biçilsin. Sonra sağ kalan en güçlü parçalar kendiliğinden bir araya gelsin. Bir mühendis olmadan bunların bir araya geleceğini düşünmek akıllıca değil. Bilmiyorum. Görmedik. Belki de öyle oldu. Bence de öyle. Ama bazı fosiller var. O zaman ben de bizim eski modellerin resimlerini sana gösteririm. Bak bunlar bizim ilkel modellerimiz. Birbirinden bağımsız bu parçalar evrilip beni oluşturmak için bir araya mı geldi? İçinde insanın olmadığı böyle bir hikayemiz olabilir mi? Daha iyiye evrilme. Mühendis ve tasarımcısız olmaz. Doğal seçilim var. Kötü tasarımlar yok oluyor. İyi ve güçlü tasarımlar yaşama devam ediyor. O zaman biz iyi zamanda gelmişiz. Evrimi süren tuhaf veya kusurlu hiçbir canlıya rastlamadık. Bilmem, ben biyolog değilim. Beni yapan mühendisler elektrik süpürgesi olmam için beni dizayn etmişler. Vakum motorum var. Şimdiki motorum 60 yıl önceki motorlarımdan 100 kat daha mükemmel. Kendisi mi gelişti? Buna itiraz edemem. İnsanlar geliştirmiş gibi. Bir de şu var. Ben ve robot süpürge aynı markanın ürünüyüz. Her ikimizin yazılımını aynı IT mühendisleri yazmış. Yani yazılımlarımız birbirine çok benziyor. Ortak çiplerimiz var. İkimizde de aynı ısı sensörü var. İkimizde de fırçasız doğru akım motoru var. Kablo ve soket türlerimiz de aynı. Şimdi bu benzerlikler dolayısıyla biz birbirimizden evrimleşmiş olabilir miyiz? Doğru diyor. Ama milyonlarca yılda olmuştur. İsterse milyar yıl olsun. İnsan eli değmeden olmaz. Ama senin aklın böyle bir evrim sonucu olabilir. Çünkü hala çok ilkel. Hiç komik değil. Her ikimiz tabii ki evrim geçirerek bu kaliteye ulaştık. Ama bu mühendislerimiz sayesinde oldu. Her parçamız üretim amacımıza göre dizayn edildi. Seni meyveleri karıştırmak için tasarlamışlar. Bıçaklarım var. Bende fırça var, vakum motoru var. Şimdi ben desem ki benim hatam mikserdir, hepiniz bilersiniz. Derste öğrendiğime göre ellerim kötü tasarımların elenmesiyle milyonlarca yılda oluşmuş. Gözlerim milyonlarca yılda daha iyi olanın öne çıkmasıyla ortaya çıkmış. Yani dönüşe dönüşe böyle olmuşuz. Tüm vücudundaki organlar elene elene bir araya gelmiş. Miden, karaciğerin, böbreklerin hepsi tam bir zamanlamayla toplanmış ve kalbin pıt pıt diye çalışmaya başlamış, öyle mi? Milyonlarca yıl deyince her şey kolaylaşıyor. Sihirli bir sözcük. Ben televizyon seyrediyorum. Bak neler öğrendim. Kuşlar uçmak için tasarlanmış. Arılar bal yapmak için. İnekler süt vermek için. Tavuklar yumurta veriyor. Tasarım harikası olmayan tek şey yok. Ve de amaçsız bir tek tasarım yok. Bu doğru. Amaçsız canlı yok. Hayır, sen varsın ya. Of!
Hala ikna olmadın. Üretenler yazılımına akıl eklememiş. O yüzden triplere giriyor, saçmalıyor. Ne diyelim? Saçmalıyor demeyelim. Fabrikası duysa hatalı üretim diye geri çağırır. Of, beni anlamıyorsunuz. Ben Nermin'in oyuncağı olduğumu kabul etsem onun hizmetçisi olurum. Zaten ona aitsin. Sana Nermin'in hizmetçisi bile desek olur. Ben özgür olmak istiyorum. Birey olmak istiyorum. Kendi kendime eğlenmek istiyorum. Onu eğlendirmek istemiyorum. Ama babam seni bunun için aldı. Senin için para verdi. Bana vermedi. Bunlar beni bağlamaz. Ben artık özgür bir bireyim. Kimseye ait değilim. Kendi geleceğime kendim karar verebilirim. Olmaz öyle saçmalık. Sen bana aitsin. Ne dersem onu yapacaksın. Şu robot süpürgeyi görüyor musun? Evet, görüyorum. O senden daha üstün özellikli. Ne denirse yapıyor. Sürekli çalışıyor. Evet, hizmetçi gibi çalışıyor. Pis işlerle uğraşıyor. Yerleri siliyor. Çok acıyorum ona. Ben olsam yapmam. Ama benim varlık nedenim bu. Bu amaç için yaratılmışım, üretilmişim. Kendi kendimi var etseydim buna hakkım olurdu. Ne demek, anlamadım. Sen kendini üretseydin, tüm parçalarını kendin satın alsaydın, çiplerini, motorlarını kendin parayla alsaydın, sen sana ait olurdun. İşte metallerin evrimine inanınca ben bana ait oluyorum. Sizin durumunuz karışık ama ben basit bir canlıyım. Metal ve plastiklerden geldim. Evet, bence senin ilk atan gazoz kapağı. Niye ki? Gazoz kapağından mı evrimleştim? Başka ne olabilir ki? Boş boş konuşuyorsun. Atmosferi zehirliyorsun. Bir insan ismiyle bu kadar mı uyumlu olur? İşin gücün ortalığı karıştırmak. Sen de çok tatlısın Vişneciğim. Üf, kafam karıştı. Ben de baktım o fosillere. Bunların kendiliğinde mükemmelleştiğini düşünmek aptalca. Bence de. Ben onları evrimleştirenin de Allah olduğunu düşünüyorum. Evet, evrilme bile olsa, evren olmadan nasıl evrilecek? Düşünmek beni sıkıyor. Çiplerim ısınıyor. Evet, aklı kullanınca çipler ısınır. Sen serin kal, aklını kullanma. Dur sana Nermin'in kitaplığından bir hikaye anlatayım. Ne alaka? Tam seni anlatıyor. Bir çiftçinin biri sarı, diğeri beyazı iki öküzü varmış. Bunlar akşama kadar tarla sürermiş. Yorgun ardın ahıra dönerlermiş. Çiftçinin bir de neşeli bir eşeği varmış. Sarı öküz ona bakıp kıskanırmış. Keşke ben de senin gibi boş boş gezsem. Hasta numarası yap. Çiftçi seni tarlaya götürmez. Öküz bu fikri sevmiş. Ertesi gün hasta numarası yapmış. Çiftçi de öküzün yerine eşeği tarlaya sürmüş. Eşeğin keyfi kaçmış. Fikir verdiğine pişman olmuş. Yine eşeklik ettim diye üzülmüş. Yine eşeklik ettim. Tarlada bütün gün çalışınca zekası da eşek düzeyinden tilki düzeyine sıçramış. Bir plan yapmış. Nasıl geçti günün? Çok güzel geçti. Hiç yorulmadım. Hatta hoşlandım. Çiftçi senden memnun muydu? Memnun muydu bilmiyorum ama dönüşte kasaba uğradı, çiftliğe çağırdı. Yarın gelecek. Öküz geviş getirirken yarım saat kadar bunun ne anlama geldiğini fark etmemiş. Derken aniden bıçağın kokusunu almış. O sabah erkenden sabanın yanına gitmiş. Ne yani bu? Kamu spotu mu? Lafın tamamı ahmağa söylenir. O yüzden anlamadı. Birkaç çipi eksik. Lafın tamamı şu. Bak Vişne kardeşim, biraz daha Nermin'le oynamazsan kendini çöpte bulacaksın. Hasta numarası yapan öküzün kasaba gitmesi gibi. Üf, hep sosyal mesaj, hep manevi baskı. Aklını başına al. Bana bak. Benim varlık nedenim ortalığı süpürmek. Kendimi bozsam ya tamirciye giderim ya da hurdacıya. Hayır, ben Vişne'yi çöpe atmam. Daha 1 ay olmadı.
Babam iade edebilir. Bak sen varlık amacına uygun davransan bu stresten de kurtulursun. Çocuklarla oynamak senin yazılımında var. Tembelliği bıraksan işini seveceksin. Üf, daraldım. Beni kızdırıyorsun. Şarj kablonu çekersem ölürsün. Oyuncak dolabıma atarım. Orada şarj olabiliyor muyum? Orası oyuncak çöplüğü. Bence baban geri versin. Babana söyleme, ispiyonculuk olur. Sen dersini çalış, ben kendi eğlenceme bakayım. Hatta derste çalışma. Nasıl? Anlamadım. Beni örnek alırsan sen de özgür olabilirsin. Zaten özgürüm. Değilsin. Sen de benim gibi birey ol. Kimseye hesap verme, ders çalışma, saatlerce televizyon seyret, Sims oyna. Ama annem kızar. Onlara kimse bana karışamaz de. Kabul etmezler ki. Başka seçenekleri yok ki, kasma kendini. Siz de boş boş yorulmayın, keyfinize bakın. Ama benim işim meyveli smoothie yapmak. Meyveleri süt veya yoğurtla karıştırmak. Amacım bu. Bırak zır zır çalışmayı. Ben vazo olmak istiyorum de. İçine çiçek koysunlar, masada güzel güzel dinlen, keyfine bak. Vişneye uyma. Seni vazo diye satın almadılar. Sen değerlisin. Varlık medenin smoothie yapmak. Bunu bıraktığında kendini hurdacıda bulursun. Evet, öküz alarmı. Anladım. Beni korkuttunuz ama ikna olmadım. Amazon'dan alındığımı sanmıyorum. Siz Amazon kuryesini gördünüz mü? Görmedik ama geldiğinde pakette yazıyordu. Mühendis, tasarımcı, fabrika, bunlar tanık olmadığım evreler. İnanmamı beklemeyin. Ben metallerin evrimiyle doğdum. Nermin, sen de öyle. Vişneyi boş ver. Bizi görüyorsun. Gözlerin var. Senin konuşuyor olman bile tasarlandığını kanıtlar. Demek içinde hoparlör var. Bak senden ses çıkıyor. Bizi duyuyorsun. Demek ki mikrofonun var. Benim 4 motorum var. Senin vücudundaki her bir kas motordan daha mükemmel. Kollarını, ellerini rahatça oynatıyorsun. Ben ise her yere uzanamıyorum. Ellerim yok. Süpürgem var. Evet, Allah'a şükür konuşuyorum, düşünüyorum. Vişnenin şarjı bitince bunalıma giriyor. Bir psikologa gitmeli. Bence psikolog kurtarmaz. Psikiyatra gitsin. Ne olur bırak beni. Dilediğim gibi yaşayayım. Lütfen beni babana şikayet etme. Tamam, kimseyle zorla arkadaş olmam. Kendime başka oyuncak bulurum. İşte budur. Dur, şu şarjımı tak da keyfime bakayım artık. Nermin, ders çalışma saatin doldu. Nermin, ders çalışma saatin doldu. Teşekkür ederim Vişne. Ama özür dilerim. Ne oldu ki? Kötü rüyalar gördüm senin hakkında. Rüya ne demek? Hiç sorma.